Mars'ın en dış tabakasını oluşturan kabuğun, Dünya'nın ve hatta Ay'ınkinden çok daha kalın olduğu ortaya çıktı. NASA'nın kızıl gezegendeki emektar uzay aracı InSight'ın, 4 yılı aşkın süre boyunca topladığı sismik verileri inceleyen araştırmacılar, Mars'ın iç yapısını giderek daha iyi çözümlemeye başladı. Hakemli Bilimsel Dergi'de yayımlanan yeni araştırmada da, kızıl gezegenin dış kabuğunun kalınlığı hesaplandı. Bu hesaplama Mars kabuğundan geçerek gezegenin, derinliklerine sismik dalgalar sayesinde mümkün oldu. Söz konusu dalgalar, Mars'ın bilinen en güçlü depreminde ortaya çıkmıştı. 4,6 büyüklüğündeki deprem geçen yıl meydana gelmişti. Deprem verilerinden yola çıkarak yapılan hesaplamalar, Mars kabuğunun ortalama kalınlığının 42 ila 56 kilometre olduğunu gösterdi. Kabuğun en inceldiği yerse Isidis krateriydi. Bu bölgede kabuk 10 kilometreye kadar inceliyordu. Tarsis bölgesi de kabuğun en kalın olduğu nokta olarak belirlendi. Burada kabuk, yaklaşık 90 kilometre kalınlığa ulaşıyordu. Dünyanın yer kabuğunun ortalama kalınlığının ise 21 ila 27 kilometre olduğu biliniyor. Normalde gezegen gövdesi ne kadar küçükse, kabuğunda o kadar kalın olması bekleniyor. Ancak Mars, bu beklentiyi boşa çıkardı. Zira gezegenin kabuğu Ay'dan bile kalın. NASA'nın Apollo görevleri sırasında sismometreler tarafından toplanan veriler, Ay kabuğunun ortalama 23 ila 43 kilometre olduğunu ortaya koymuştu. Bilim insanları, InSight'tan elde edilen bulgular sayesinde, Mars çekirdeğinin tamamen sıvı demir karışımından oluştuğunu da tespit etmişti. Mars'taki sismik verilere ulaşmak isteyen NASA, InSight'ın 2018 yılında kızıl gezegene göndermişti. Ekvatorun yakınlarına iniş yapan uzay aracı, Mars depremlerini dinlemeye başlamıştı. Ve uzay aracındaki sensörler bugüne kadar yaklaşık 500 depremin sismik verilerini gönderdi. InSight görevi, Aralık 2022 tarihinde sona ermiş olsa da, toplanan veriler halen analiz ediliyor. Araştırmacılara göre InSight, gelecek yıllarda da Mars'ın oluşumu ve evrimine dair yeni bilgiler sunmaya devam edecek. Mars'ın kabuğu ne kadar kalın? Bu soru, jeofizik araştırma mektuplarında yayınlanan yakın tarihli bir çalışmanın, Mayıs 2022 yılında NASA'nın InSight iniş aracı tarafından kaydedilen ve başka bir gezegen gövdesinde, şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem olmaya devam eden, 4,7 büyüklüğündeki bir depremden elde edilen verilere dayanarak yanıtlamaya çalıştığı soruydu. Görünüşe göre bu veriler, Mars'ın küresel kabuk kalınlığı tahminlerinin yanı sıra, kuzey ve güney yarımkürelerdeki kabuk ve Mars'ın iç kısmının ısısını nasıl ürettiği ile ilgili benzersiz bir keşif yapılmasına yardımcı oldu. InSight görevinin tamamı boyunca kaydedilen, en büyük deprem olan bu depremden, Mars'ın çevresini 3 kez çevreleyen yüzey dalgalarını gözlemlendi. Çalışma için araştırmacılar, 42 ila 56 kilometre arasındaki ortalama küresel kabuk kalınlığını tahmin etmek için, Mayıs 2022 depreminden elde edilen veriler ile, Mars'ın yerçekimi ve topografyası hakkındaki mevcut verilerin bir kombinasyonunu kullandılar. En kalın kabuk yaklaşık 90 kilometre ile, Tarsis volkanik platosu olarak da bilinen, Tarsis ilinde bulunur ve en ince kabuk, yaklaşık 20 kilometre Hellas Planite olarak da bilinen, Hellas çarpma havzasında bulunur. Bağlam açısından, Apollo görevlerinden elde edilen sismik verilere göre, Dünya'nın ortalama küresel kabuk kalınlığı 24 kilometre ve Ay'ın kabuk kalınlığı 34 ila 43 kilometre arasındadır. Çalışma, sismik verilerin diğer gezegen cisimleri için mevcut olmadığını ve tamamen önceki çalışmalarda tahmin edildiği gibi yerçekimi ve topografya ölçümlerine dayandığını belirtiyor. Venüs'ün ortalama küresel kabuk kalınlığının 8 ila 26 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor, Merkür'ün 15 ila 53 kilometre arasında birden fazla çalışmaya dayanan çelişkili bir ortalaması var. Ve hatta asteroid 4 Vesta şu anda ortalama kabuk kalınlığının 24 kilometre olduğu tahmin edilmektedir. Çalışma için bir başka önemli bulgu da, kuzey ovaları ve güney yaylaları olarak da bilinen, kuzey ve güney yarımküreler arasındaki kabuk yoğunluklarının
Her biri kabuk kalınlıklarında büyük bir farka sahip olmasına rağmen benzer yoğunluklardır. Doğrudan gözlemlere dayanarak kalınlık farkı şaşırtıcı gelmese de benzer yoğunluklar şaşırtıcıydı. Görünüşe göre bunun nedeni, Güney Yarımküre'nin kabuğunun, Kuzey Yarımküre'deki muadilinden gezegenin içlerine doğru, daha derine uzanmasıdır. Bu bulgu çok heyecan verici ve, Mars kabuğunun kökeni ve yapısı hakkında, uzun süredir devam eden bilimsel tartışmaya son veriyor. Çalışma için son önemli bulgu, Mars'ın %50 ila %70'inin, Mars kabuğunda bulunan uranyum, toryum ve potasyum dahil olmak üzere, radyoaktif elementlerin bozulması yoluyla ısısını nasıl ürettiğini içeriyor. Araştırmacılar, kabukta bu kadar büyük miktarda ısı üreten elementlerin bulunmasının, Mars'ın iç kısmındaki mevcut yerel erime bölgelerini açıklayabileceğini ve bu da Mars'ın bugün jeolojik olarak aktif olabileceğini öne sürüyor. Bu çalışma ve bulguları, INSICT'in Kasım 2018 yılında Elysium Planitya'ya indikten sonra, Kızıl Gezegen'de geçirdiği 4 yılı aşkın süre boyunca, kaydettiği 1300 sayısından fazla depremin doruk noktasıdır. Ne yazık ki görev ekibinin Haziran 2021 yılında, güneş panellerini kısmen temizlemesine rağmen, güneş panellerinin yavaş yavaş çok fazla Mars tozuyla kaplanıp, uzay aracının yeniden şarj olmasını engellemesinin ardından, Aralık 2022 tarihinde sona erdi. InSight, başka bir gezegen gövdesindeki, büyük depremi kaydetmenin yanı sıra, göktaşı çarpmalarından kaynaklanan depremleri de kaydetti, Mars'ın içini haritalamak için Mars depremlerinden veri topladı. Mars'ın seslerini duymak için hava basıncı sensörünü kullandı ve hatta görev ekibi MOLE adlı ısı algılayıcı araçlarının gerekli verileri toplayacak kadar derine inemediğini belirledikten sonra, görevden önce Mars'ın iç sıcaklığını ölçtüler. InSight görevi resmi olarak 6 aydan daha kısa bir süre önce sona ermiş olsa da, Dünya'ya geri gönderdiği veriler, bilim insanlarına kızıl gezegenin içi ve bileşimi hakkında yıllarca yeni bilgiler vermeye hazırlanıyor. Şu anda Mars'a seyahat etmek için planlanmış, InSight benzeri bir görev olmadığından, InSight gelecekteki astronotlar tarafından alınana kadar, Elysium Planitya'da sessizce dinleniyor. Bilim adamları önümüzdeki yıllarda ve 10 yıllarda, Mars'ın içi hakkında hangi yeni keşifleri yapacaklar? Sadece zaman gösterecek ve bu yüzden bilim yapıyoruz.